Butan'da 4. günümüz. Harika bir bölümle yine karşınızdayız. Bomba gibi. Saat kaç bu arada? Saat 9.30. Saat 9.30 sabah erkenden uyandık ve çok güzel bir keşfe çıkmaya karar verdik. Bugün pazar gezeceğiz hep birlikte. En sevdiğimiz videolardan bir tanesi. Evet. Ekonomiyi konuşacağız. Bakalım Butan'da hani asgari ücret ne kadar, insanlar nasıl geçiniyorlar, niye bu kadar mutlular, gerçekten mutlular mı? Araştıracağız. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de beğenirseniz şuradan bir çok sevinirim. Let's go. Evet, pazara geldik. Bakın meyve sebze. Belki de birkaç hediyelik eşya da görebiliriz buradan. Bu ne? Ha, o ne? Nasıl patlıcan? İlk defa gördüm. Oha. İncecik, biber gibi. Oğlum bu ne böyle? İncecik. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl tadı acaba? Biber gibi. Evet. Müthiş yemek olur bundan. Şey olur, Antep kapama. Aynen. Şimdi markette şunu fark ettik. Her şeyin boyutu farklı. Bakın küçücük bir lahana. Bu lahana mı? Evet. Onun çok küçük. Niye Burada öyle? çünkü ilaç, tarım yasak. Gerçek Oha. boyutu neyse ondan koparıp alıyorlar. Çok iyi. Yani Aynen. daha ne olsun ya. Hani Bak. hormon yok, anlatabiliyor Deve muyum? muzu. Muza bakın. Gerçek muz. Bak böyle hem kalın hem de böyle ne bileyim Küçükleri var. olması gereken gibi yani. Ginger. Ginger, burada zencefil. Domatese bakar mısın? Kalem gibi. İlginç ya, boyutları farklı burada yani. Ama ilginç bir şekilde fiyat hiçbir şeyde yazmıyor. Marketlerde de öyleydi hatırlarsanız bir önceki bölümde. Fiyatları yazmıyor ama. Fiyat göremedim hiç. Yazmıyor. Fiyatları bilmiyorum ama ucuz olduğundan eminim. Fiyat bulamamıştık. Kasada öğreniyorsun. Bak kurutulmuş meyveler falan var burada. Ya da soruyorsun, evet. Şu neymiş? Hello. Zungu. Allah, bak ceviz falan var. Şu ne, ıspanak mı? Ya burada şu çok meşhur ya. Neden böyle? Kavun çekirdeği. Bunu ne yapıyorlar ki? Bildiğin kavun. Bunun soyulmuşu da var marketlerde. Kavun çekirdeği. Evet. Güzel miymiş acaba? Bilmiyorum ne yapıyorlar bunu, neye kullanıyorlar. Bak pul biber. Bunların içinde ufak bir Anteplilik var, ben sana söyleyeyim. Vallahi. Ve biberler çok acı ve güzel. Anteplilik var mı? Aa, Aynen. pul biberler çok iyi. Biberleri güzel ama Hindistan'daki daha iyiydi. Aa bak, biber reyonuna gel. Oo. Görüyor musun? Patateslere bak nasıl Bak tertemiz. şunun adı neymiş biliyor musun? Çeri biber. Biz de halepino diyorlar. diyoruz ona. Yani işte. Bak kudret narı. Aa, kudret narı. Aynen. Havuçlar peki? Vay be. Ya havuçlara bakın. Vay, soğuktan gelmiş bu. Hepsi Soğuk organik. bölgede yetişiyor. Kapya biber. Buzlu hala. Ha bak meyveler Şunun var. güzelliğine bak. Asparagus. Çok güzel. Bu ki? Kapya. Hah. Aa, ananas. Aa, şey var. Kokonat. Burada mı yetişiyor acaba? Dışarıdan geliyor olabilir. Olabilir. Burada şey yok ya. Yani burada yok aşırı çünkü. sıcak. Aynen, Yetişmez import burada. onlar. Bak domates, tomato. Hepsi organik bu pazardakilerin. Evet. Bu ne? Salatalık değil mi? Bu nasıl salatalık? Aynen acur. Oha. Salatalığa bak. Acur gibi ama değişik. Butan'da yaşanır bence. Her şey var vallahi burada. Ben ilk buraya gelirken şey zannetmiştim. Hani çok fazla bir şey yok. Ne bileyim. Sürpriz bir ülke ya. Yokluk bekliyor bizi. Yokluk bekliyor zannettim. Değil vallahi, her Ama şey var. yok yani, evet. Fazlasıyla var. Burada şey çok meşhur. Yak hayvanı var ya, yak. O yak hayvanının üstünden peynir peyniri, yapıyorlar. sütü, her şeyini yapıyorlar. Bak bu da yak balığı. Bak normal patlıcan da var burada ama bunun da rengi farklı bu sefer. Yak balığı. Ya saçma. Kurutulmuş balık bu da arkadaşlar. Kurutulmuş balık. Asya'da çok var bundan ya, neden Bu acaba? işte şey, önceden buzdolabı yokmuş. Bozulmasın diye kurutuyorlar. Doğru. Pastırma tekniği. Bak, küçük küçük patatesler. İstediğim mantarı da var vallahi. Ya şu Hiç çok yapıyor. hoşuma gitti. Bu ne ya? Salatalık mı olacak bu büyüyünce? Galiba. Büyüyemez artık, Dikenleri koparmışlar. de var, kornişon gibi. Bak brokolilere bak. Üzüm var. Brokoli. Ne kadar doğal. Evet. Sorry, how much this? 150. Just one. Kilo. 1 kg 150. Ne kadar? $1,5 yapıyor. Kilosu. İyi. Aynen. Hello, how much 1 kilo? Gecik. 80. Indian. Bir India'dan gelen var, Hindistan. Bir de $1. şey lokal var. $1 mı? Yani kilosu. Bali'de $2 alıyoruz. Doğru, Bali'de pahalı. Bali'de biraz tuzlu arkadaşlar. Ama biz lokal pazarı keşfettik Bali'de en son. O lokal pazarda her şey bedavaydı Ama çok mesela. ucuzdu. Avokado'nun tanesi 7 TL. Bir Üzüm tane alalım 7 mı? TL ilk defa gördüm. Üzüm mü? Ha. Yiyeceksen al. Alalım. Alalım. Üzüm seçiyor. Çok güzel görünüyor. Evet, güzelmiş. Çok alma ama yiyemiyoruz. Tamam, bu yeter. Yeah, okay. That's enough. Ya burada asla fiyatları fazla söylemiyorlar ya. Okay, how much? 120.
Thank Ne you. kadar anne? Yarım kilo $1,5. Oha çok iyi. Kilosu $3. Ama bu organik zeytin. Zeytin diyorum, üzüm. He, organik. Bak karpuz da var. Harika güzel. Pazarı çok beğendim. Çok iyi. Köylü pazarına geldik. İnşallah açık mı? Açık, evet. Girişin kapısını gördünüz mü? Ne güzel. Tam köy çünkü. Evet. Seviyorum böyle yerleri gezmeyi. Lokal insanların hayatını merak ediyorum çünkü. Gerçek hayat burada. Evet. Ülkenin gerçek kültürünü pazarda görürsün. O insanlara sohbet edersin. Bu arada burayı biz kendim isteğimizle geldik. Hani araştırdık ve bulduk. Evet. Hani rehber gezi içerisinde yok, bilginiz olsun. Rehberimiz birazdan gelecek bizi almaya. Aynen, birazdan gelecek, biz erken çıktık evden. Burayı Ay. gezmek için. Üf, yine kuru balık karşıladı. Buradakiler büyük bak. Bak evet, değişik. İyi temizlemişler ama. Evet hadi çıkalım. Duramıyorum şu kuru Ülkenin midesi balıkların bulanıyor. yanında ya. Çok kötü. Şu neymiş bu ki ya? Ya bunu bilmiyorum. Aa, ceviz. Yo, ceviz mi? Ceviz. Değil, Ceviz evet. yok. Ama ceviz. yumuşacık. Taze ceviz işte. Böyle ceviz mi olur? Bu ki taze ceviz. Ama rengi... Taze ceviz dışı meyve, içi sert kabuk. Aa evet. Ne olacak, mi? Jelibon gibi mi çıkacak ceviz ağaçtan? Aa, çok güzel. Bak bu da ne biliyor musunuz? Betel nut, yani kafa yapan bir şey. Çok şaşırdım ben. Bunu böyle ne yapıyorlar? Şu Çiğniyorlar yaprakla mı? beraber çiğniyorlar. Sumba adasında bana ikram etmişlerdi ve yanlışlıkla yemiştim. Tadına bakmıştım. Ucundan. Ay çok kötüydü. Şu ne? Betel nut'ın tozu mudur nedir? Olabilir. Evet. Aynen. Bak aynen böyle yiyorlar. Değişik ya bir şey, ceviziymiş adı da. Aa bakın bu işte. Ceviz bu mu? Evet. Aa böyleymiş. Tezgahlar çok güzel. Tezgahlar tertemiz. Bu iş. Evet. Eğitim çok önemli biliyorsun bu işlerde. Eğitim evet iyi burada. Eğitim seviyesi çok iyi. Herkes çok saygılı, aşırı saygılı. Bakın mangoya. Aa, ya küçücük. Bebek mango. Uy. Şurada yanında da güzel bir tane var. Bunlar muhtemelen import olabilir. Yerli değil. Bak. Ne bu? Kabak. Kabuş. Bal kabuşu. Aynen. Ya. Al götür Bali'ye. Küçücük. Şuraların Burada güzelliğine şeker bak. kamışı var. Bu nedir? Ay patates mi bu? Evet. Şaka yapıyorsun. Gel gel. Küçücük şu kadar patates var. Ama bizde de var biliyorum ama Oğlum bu ne biraz ya? farklı. Şey gibi, çerez gibi. Çok ilginç. Bundan güzel yemek olur ha. Bak. Ne? Bu tam peyniri. Yak peyniri Yak işte. peyniri meşhur. Şu da. Yak hayvanından. Şu da öyle. Bu da lor gibi. Lor gibi ama yak. Aynen. Bunun kurutulmuşu da var. Bulursak İbrahim onu deneyecek. Ben niye deniyorum abi? Sen dedin. Denemek istiyorum dedin. Mandalinler. Bak, tereyağı. Evet tereyağı. Güzel. Burada tereyağlar aşırı organik. Sahte bir tereyağı bulamazsın bu ülkede. Çok iyi o konuda. Aynen. Bak resmen Tayland'daki gibi her yerde ya. Her yerde kralın resmini görüyoruz. Halk aşık burada. Halk resmen çok seviyor yani, ne güzel ya. Yani zaten şöyle de bir şey var, daha önceki videolarda da bahsettim size. Eğer kral halkın desteğini kaybederse, yani baştaki kişi kimse artık istifa ediyor. Çok basit. Olması gereken. İstifa ediyor yani, halk neden mutlu, bence en büyük sebebi bu. Sence? Evet olması gereken. Adalet var, hukuk var, özgürlük var, özgür irade var, ifade hakkı var. Bir sürü Ne şey var güzel yani. ya, halkın seçim hakkı var yani. Hello. Kızım bu. Kız çok tatlı. İşe gidenler zaten bakın böyle Aynen. bu etekleri ve üstleri giymek zorunda. Zaten diğer videolarda da bahsetmiştik. Burada da bahsedelim. Bunlar resmi kıyafet. Eğer işe gitmiyorsanız böyle giyinebilirsiniz normal. Ama işe gidiyorsanız Sabah 9 ile 4 arası aynen, bu kıyafeti giymek bu kıyafet zorundasın. zorunluluğu var. İlginç ha bu ki. Yani bilmiyorum iyi bir şey mi? Tam bizde öyle Burası nasıl bir şey olmaz. biliyor musun? Açık hava üniversitesi gibi bence. Evet. Vallahi bir eğitim ülkesi. Gerçekten Herkes öyle. eğitiliyor burada. Evet. Kurallar var. Yani kılık, kıyafet, temizlik, yeme içme. Batılılaşma Yani yasak. güzel kurallar var ama. Burger King yok, McDonald's yok, Kentucky Fried Chicken yok, Starbucks yok. Aynen öyle. Hiçbiri de ömür boyu giremeyecek büyük ihtimal Çünkü buraya. batılılaşmayı yasaklamış dediğin gibi. O yüzden o ürünlerin girmesini istemiyor devlet. Halk özenti olsun istemiyor. Ve şu an bulunan kral da 5. nesil. Genç aslında, genç kuşak. genç bir şey, evet. 45 genç yaşında. görünüyor. Ona rağmen hiçbir şey değiştirmiyor. Aynen. Her şeyin farkında. Aslında özentilikten ziyade burada halkına yol açıyor. Çünkü diyor ki onlar gelip burada iş yapacağına, yabancılar, benim halkım açsın, benim halkım kazansın. Aynen. Ne güzel Kralın ya. bir tane konuşması var, izleyin. TED'e çıkmış. Ülkesinin refah seviyesi, yönetim biçimini falan anlatıyor. Harbiden soluksuz izledim. Wow. Evet. Buraya geçelim mi? Handicraft, el yapımı eşyalar. Bu sağ taraf şehir merkezi. Mountain Cafe buranın en meşhur kafesi. Dün akşam biz de buradaydık. Söylenecek çok şey var bu ülkeyle ilgili. Ama en başında yani kuralları gerçekten dediğim gibi çok iyi. Bir önceki videoda da zaten bahsetmiştik.
Burada halkın refah seviyesi çok önemli. Ve şöyle bir şey var. İbrahim araştırmış, biraz önce söyledi. Burada halk isterse gidip devletten evim yok bana ev ver, işte arazi istiyorum. Gidip arazi ücretsiz Ücretsiz alabiliyor. bir şekilde alabiliyor. Nasıl ya? Karşı ödemeli oluyor. Ha. Bugün alıyorsun araziyi. İşte bunu diyor 20 yıl sonra ödemeye başlayacaksın bize diyor. Wow, yani Ondan oradan dolayı kazanç aslında sağlamaya başlayınca. Fakirlik yok burada. Evet, yani nasıl Paylaşıyor. olabilir ki? Paylaşıyor. Al diyor, git buraya mısır ek sat, domates ek Vay sat. be, aklım almıyor yani, bu kadar nasıl iyi olabiliyor. Sebebi ise burada ekonomik şey önemli değil arkadaşlar. Diğer ülkelerdeki gibi gayri safi milli hasıladan ziyade burada insanların mutluluk oranı ölçülüyor. Yani her yıl bu ölçüm yapılıyor. Şaka yapmıyorum bu arada. Çünkü Mutluluk Bakanı diye bir şey var burada. Ve geliyor bunu ölçüyor. Her yıl diyor ki bu oran belli bir statünün üstünde olmalı. Onu karşılıyorsa tamam, devam. Eğer değilse hemen mutluluğu arttırıcı şeyler yapıyor. Ayrıca burada nüfus arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor şu anda. Devlet diyor ki 3 çocuk yapın, ben size para vereceğim minimum. Daha fazla yaparsanız daha çok para vereceğim. 3000 3000 küsür. dolar veriyor kişi başa. Dolar mı? Aynen, her çocuk için. Yok canım. Öyle dedi çocuk. Dolar mı dedi? Evet. Buranın parası mı? Buranın parası ne aşkım? 300 dolar yapar. Ha, 300 bilmiyorum, çocuk mu her alıyorlar? neyse. Yani teşvik ediyor, onun için böyle para veriyor. Bizdeki gibi lafla olmuyor yani. Evet. 3 çocuk olmuyor. Üzerine bir şeyler de sağlıyor. Çünkü burada nüfus çok az. Ne kadardı? 1 milyon mu? Nüfus 1 milyon, 300 bin dışarıda yaşıyor. Aynen, 300 bin dışarıda yaşıyor. Totalde 700 bin kişi yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bizdeki bir şehirde bile etmiyor yani. Bir şehir Aynen. o kadar değil. Antep 2,5 milyon. Düşün yani. O yüzden güzel bir uygulama. Şimdi bu ülke o kadar güvenli ki. Neden güvenli biliyor musunuz? Çünkü kimsenin paraya ihtiyacı yok. Yok çocuk kaçırayım, yok hırsızlık yapayım, para çalayım, onu kazıklayayım, gideyim şuna turist fiyatı vereyim. Yok, biz geldiğimizden beri mesela burada markete giriyoruz. Lokal fiyat, halka neyse bize de o. Gerçekten bu çok iyi. Çünkü dediğim gibi hani kimsenin paraya ihtiyacı yok. Asgari ücret belli. Param yoksa diyorsun, gidiyorsun devletten şey alıyorsun, destek alıyorsun. Muhteşem ya. Güvenlik konusunda sıfır sıkıntı. Şimdi dedi ki burada dedi biz elektriği, ondan sonra petrolü hepsini Hindistan'dan getiriyoruz, sağlıyoruz dedi. Ve ona rağmen, import olmasına rağmen elektrik ucuz, petrol de çok ucuz. Yani 60 sent falan 1 litre petrole veriyorsunuz. Benzin. Benzine yani daha doğrusu. Türkiye'de en son 1,5 dolar falan da herhalde değil mi? Evet, burada Evet, olay o şu. civardaydı. Zaten halk refah olduğu için devlet de sattığı birçok üründen para kazanmıyor. Evet. Çok önemli. Yani üstüne katmıyor çok fazla. Ben bunu çok ilginç geliyor bana. Ya tamam, taks falan var. Hani %20 mi dedi, öyle bir Vergi şey dedi. %20. Var ama o bile yani insanların refah seviyesini etkilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Memleket çok güzel abi, çıkın gelin. Özellikle böyle mistik ülkeleri merak ediyorsanız mutlaka gelinmesi ve görülmesi gereken yerlerden bir tanesi Bhutan arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim, buraya gerçekten 3 gün yeter. Aynen. Yetiyor. Ama şöyle yani buraya gelip böyle beach club, gece kulübü falan arama. Tabii canım, kültürel bir gezi. Burada kültür göreceksin, insanlık göreceksin. Masterchef kafe. Aynen. Aa, Bakın. Masterchef'in logosunu koymuş. Yani dediğimiz gibi burada hani gece kulübü, beach club, ondan sonra ne bileyim deniz, kum, güneş, öyle bir şey beklemeyin. Tamamen tapınak, kültür, Budizm, işte buranın nasıl geçindiği, geçim kaynağı, halkla iç içe oluyorsunuz. Bunları görüyorsunuz. Şimdi de Tiger Nest diye, yani kaplan yuvası denilen bir bölgeye gidiyoruz. Daha doğrusu oraya çıkmayacağız. Buranın en turistik, en popüler, en meşhur yeri. Bir numara yani. Bhutan'a genelde insanlar bunu görmeye geliyorlar. Buraya tırmanmak çok tepede, yani bizdeki Sümela Manastırı var ya, aynı onun gibi burada bir manastır. Dağın böyle tam ortasında yapılmış. Nasıl yapılmış hayretle yani bilmiyorum. Zor bir şey olması gerekiyor. Oraya böyle çıkıyorsunuz. 3 saat falan tırmanmak sürüyor. Bazıları atla çıkıyor falan ama yarı yola kadar at götürüyor. 3 saat çıkış, 2 saat de iniş, toplam 5-6 saatiniz buraya çıkmak ve görmekle sürüyor. Biz çıkmak istemedik. Dedik uzaktan bir görelim çünkü çok merak ettik, en popüler yeri olduğu için. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi şu gördüğünüz Tiger Nest oluyor. Ama hava sisli zannediyorduk fakat sisli değilmiş. Şu an orman yangını varmış. Ve neden biliyor musunuz? Birisi sigara içmiş. Sigarayı da işte söndürmüş. Ondan sonra o yüzden orman yangını olmuş. Maalesef diyor böyle şeyler olabiliyor diyor. O yüzden çok üzgünüz diyor. Bir de şu teller, elektroşok telleri. Bu elektroşok telleri de tabii yangından etkilenince daha fazla büyüyor. O yüzden de şu anda halk bayağı bir üzgün, bayağı mutsuz.
tesis değil yani bu. Ayrıca devlet burada Tiger Nest'e çıkmak için, yani o kaplan yuvasına çıkmak için kolay bir yol sağlamıyor. Diyor ki kendi başına zorluklarla çıkman gerekiyor. Yani teleferiktir ya da herhangi bir ne bileyim araçla çıkılmıyor buraya. Kendi başınıza çıkmanız lazım. Çünkü ne kadar zorlanırsanız böyle bu tapınaklara çıkarken o kadar hayalleriniz, dualarınız gerçek oluyormuş. O kadar şey yapabiliyormuşsunuz. Yani zorluklarla başa çıkmak kolay Şöyle, olmuyor. Yani Zirveye çıkan yollar İşte yorucu. evet, zirveye çıkmak. Tapınak olarak örnek vermemek lazım orayı. Tek tapınak işte değil, başka bir manzara izlemeye çıkabilirsin. Çin'de de bu kültür çok yaygın. Mesela yüksek bir şey var orada. İnsanlar böyle ayakları titreye titreye çıkıyorlar. Oraya çıktıklarında ise tamam, dileğin kabul oluyor. İlginç bir inanış. Interesting. Evet. Bakalım şimdi attı. Hiçbir atamıyor, hepsi acemi. Ama çok zor. Bu nasıl bir mesafe? Geliyor. Çok güzeldi bu ya. Ben çok seviyorum böyle şeyleri, biliyor musun? Ben de. Ya bizim kanımızda var çünkü böyle savaşçılık. Harikaydı. Burada şöyle bir şey de var. Doğal hayatı asla bozmuyorlar. Hiçbir hayvanı öldürmüyorlar. Hatta hayvan ona saldırdığında yine öldürmüyorlarmış. Rehberimiz dün anlattı. Geçen bir kaplan birini yemiş burada. Çok normal dedi böyle şeyler dedi. Burada yaşayan canlı kaplanlar ve ayılar varmış. Aslan ve ayı. Evet. Ama uzak kesimlerde. Hani oraya gidersen anca seni buluyor. Denk gelmen için ormana gitmen gerekiyor. Bir kişiyi falan herhalde şey yapmış, Ham yapmış. parçalamış. Ama diyor normal diyor ya. Çok ilginç. Ve bu bölümün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten çok ilginç bir deneyim bizler için de. Belki sizler için de öyledir. Paro'dan herkesi selamlıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorum Beğenip yorum beğenmeyi, yaparsanız. paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.